Herkese merhabalar. Şekerpareden Nefis Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık bazlama tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. 3 su bardağı ılık suyu yoğurma kabına alıyoruz. 1 paket yaş maya ve 1 çorba kaşığı toz şekeri de ekleyip maya ve şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra yavaş yavaş ununu eklemeye başlıyoruz. Elle yoğurmaya başlamadan önce bir tahta kaşıkla yoğurursanız sizin için daha büyük bir kolaylık olur. Hem de kıvamı daha güzel oluyor. Güzelce hamurumuz özleşene kadar tahta kaşıkla karıştırdıktan sonra elimizle yoğurmaya geçebiliriz. Hamur kıvama geldikten sonra mutlaka bir 10 dakika daha iyice yoğurmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bu şekilde hamur daha güzel mayalanıyor, daha kaliteli oluyor. Kıvama geldi diye hemen bırakmayın. Güzelce yoğurun. Elimize yapışan hamurları da bir arada bir kaşıkla sıyırırsak kıvamını daha kolay anlarız. Hamur kıvama geldikten sonra bir 10 dakika daha yoğurdum. Ele yapışan bir hamur elde ettik arkadaşlar. Hafif de su serpiyoruz. Birazcık da böyle yoğuruyoruz. Hamuru düzelttikten sonra tekrar üzerine biraz suyla ıslatıp üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalandırmaya bırakıyoruz. Hamurumuz 1 saat mayalandı. İçerisindeki maya kokusunun çıkması için önce havasını alıyoruz. Daha sonra tezgahımızı hafifçe unlayarak hamuru tezgaha alıyoruz. Şöyle biraz düzelttikten sonra bir şerit elde ediyoruz ve şeridimizi ben 8 parçaya böldüm. Tavanızın büyüklüğüne göre daha fazla veya daha az bezelere de ayırabilirsiniz. Kestiğimiz hamurlarımızı artık bezelemeye geçebiliriz. Hamuru elinizle koparmanızı hiç önermem arkadaşlar. Hamurun dokusuna zarar veriyor. Bu tür hamurlarda gayet nazik davranmamız gerekiyor. O yüzden bir kesme aparatı veya bir bıçakla kesmenizi öneriyorum. Hazırladığımız bezeleri temiz bir bezin üzerine aldık, hafifçe unlayarak üzerini kapatıp bir 5 dakika mayalanmasını bekleyeceğiz. Hamurumuz 5 dakika mayalandı. Artık şekil vermeye geçebiliriz. Elimizle hafif hafif bastırarak tavamızın büyüklüğüne göre hamurumuzu çok da ince olmayacak şekilde orta kalınlıkta açıyoruz. Hamurumuz o kadar güzel yoğruldu ki içerisinde hava kabarcıkları var arkadaşlar. Böyle şekil verdiğimde elime geliyor. Çok güzel olmuş kıvamı gerçekten. Yaparken de insan büyük bir keyif alıyor, terapi gibi. Bütün hamurlarımıza şekil verdikten sonra yine üzerine bir bez örtüp 15 dakika daha mayalandırmaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalandı çok güzel bir şekilde. Artık pişirmeye geçebiliriz. Tavamızı önceden ısıtıyoruz ve hazırladığımız hamurlarımızı pişiriyoruz. Ocağın altı çok açık olmasın arkadaşlar. Bir anda yanar.
ve sürekli de çevirin. Yani bir yüzünün pişmesini, tamamen pişmesini beklemeyin. Ben yaklaşık 6-7 kere çevirdim. Tam kızarmadan çeviriyoruz. Üzerinde kabarcıklar oluşmaya başladığında hemen çeviriyoruz arkadaşlar. Şunu da belirteyim. Bazlama pişti diye sakın hemen tavadan almayın. Zaten tam piştiğinde kabarmaya başlıyor. O yüzden ocağımızın altı ne çok kısık olsun ne de çok harlı olsun. Orta hararetli ısıda pişirmenizi öneriyorum. Bakın tam pişti hamur ve kabarmaya başladı. Tam kabarmaya başladığında kabarma işlemini tamamlamadan bir kez daha çeviriyoruz ve tavadan alıyoruz. Sizlere tekrar göstermek istiyorum nasıl pişirdiğimi. Pişirdikten sonra da yine temiz bir bezin üzerine alıyoruz ya da havlu kağıdın üzerine alıyoruz. Bir tepsi veya tabağın içine almayın arkadaşlar. Sıcak olduğu için nemlenir ve hamurlaşabilir. Hatta ben pişirdikten sonra aldığım bezi değiştirdim. Başka bir bezin üzerine koydum bazlamalarımı. Çünkü hafif bezim nemlenmişti. Bazlamalarımız servise hazır. Bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Ramazan'da yaklaştı. Sahurda veya iftarda yiyeceğiniz zaman 2-3 saat önceden çıkarıp ısıtarak tüketebilirsiniz. Taze gibi oluyor böylece. Videomu bu kısmı kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olursanız, desteklerseniz beni çok sevinirim. Şimdi sizlere bazlamamın kıvamını da göstermek istiyorum. Dokusunu, yumuşacık oldu. Bugünkü videomun da sonuna geldik. İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.